Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz bu yapması çok kolay ve şık görünümlü prenses yeleğini sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Yeleğin yapımına yakadan zincir çekerek sık iğneler şeklinde yapıyoruz. Her iki sırada bir arttırmalar yaparak robayı elde ediyoruz. Robanın bitiminde diğer renge geçiyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, tekrar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde modeli yerleştiriyoruz. Kolla birlikte yapıyoruz. Daha sonraki sıramızda robayı kollardan ayırıyoruz. Gövdeye model halinde devam ediyoruz. Çok kolay bir model. Ben bugün bu yeleğin ölçülerini 3. ayından itibaren 1 yaşa kadar çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir ölçüde hazırladım arkadaşlar. Siz değişik aylar için ölçülerde yapacaksanız onun için de yeleğin ölçülerini tablo halinde hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekledim. Videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bu yükseklik ve en ölçülerini bulabilirsiniz. Şimdi hemen bu yeleğimizin yapım aşamalarına geçelim. Geçmeden önce gerekli malzemeleri şu şekilde hazırlayalım. Yeleğimiz için ebrulu bir ip kullanıyorum. Bu şekilde tatlı bir ip arkadaşlar. Üzerinde 100 gram yazıyor. 240 metre. Robası için beyaz bir ipe ihtiyacım var. Tığ olarak da 3,5 numara tığ kullanıyorum. Değişik dikiş malzemeleri ve işaret iğnelerine ihtiyacım var. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Hazırsak hep birlikte bu güzel yeleğimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. Yuvarlak robanın yapımına zincirler çekerek başlıyoruz. Bizim bu yeleğimiz için 62 tane zincir roba için yeterli bir ölçü. 62 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 62 zinciri çektim. Geri dönüş için bir tane zincir çekiyorum. İlk gördüğüm zincirin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine almadan zincirin içerisine batıyorum. İlmek alıp çıkartıyorum. Bu 62 tane zincirin hepsine bu şekilde bir sıra sık iğne yapalım. ...62 tane sık iğne yaparak geldim. Hemen kaç santimlik bir sıra elde ettik. Onu ölçelim. Robayı başlarken bebeğinizin boyun çevresini ölçerek başlarsanız çok daha düzgün bir ölçü elde ederiz arkadaşlar. Zincir sayısı ve sık iğne sayısı elden ele, ipin kalınlığına ve tığın kalınlığına göre değişebilir. Bakın ben hemen kaç santimlik bir roba başlangıcı yaptım. Onu ölçüyorum. Bitim noktasından tutuyorum. Hiç örgümü çektirmeden bakın. Tutuyorum 32 santim.
32 santimlik bir roba başlangıcım var. Hemen ikinci sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğin içerisine sık iğne yapıyorum. Takip eden sık iğnenin üzerine de sık iğne yapıyorum. Şu şekilde batıyorum. Bakın 3 tane sık iğneyi yaptım. Hemen dördüncüye geçiyorum. Dördüncü sık iğneyi yapıyorum. Bu sırada arttırma işlemine geçiyoruz. Bu dördüncü sık iğnenin içerisine bir defa daha batıyorum. Bir tane arttırma yaptım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Takip eden dördüncüye batıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. Bir arttırma yaptım. Arada 3 tane sık iğne yapıyorum. Dördüncüye arttırma yapıyorum. 2 3 dördüncüyü yaptım. Aynı gözeneğin içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde 3 tane sık iğne, dördüncüde bir tane fazladan yaparak tamamlayalım arkadaşlar. Üç sık iğne, dördüncüde bir arttırma şeklinde sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine bakın 3 tane sık iğneyi düz yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Bu sırada hepsini sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Arttırma işlemi yapmıyoruz bu sırada arkadaşlar. Gördüğümüz bütün sık iğnelerin üzerine birer defa batarak sık iğne şeklinde sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde hepsine sık iğne şeklinde batarak sırayı tamamlayalım. Bir defa da aynı şekilde hiç arttırma yapmadan bir sıra daha yapalım. Yani toplam 2 sıra hiçbir işlem yapmadan düz sık iğneler yapalım arkadaşlar. Burası robamızda 3. sıra arkadaşlar. İlk sırayı düz sık iğneler yapmıştık. İkinci sırada bir arttırma, 3 sık iğne, bir arttırma, 3 sık iğne şeklinde ikinci sırayı tamamladık. Üçüncü ve dördüncü sırayı düz sık iğneler şeklinde yapıyoruz. Arttırma işlemi yapmadan. 2 sıra yapıp gelelim. Bakın sıra sonuna geldim. 5. sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. İlk 3 gözeneğe sık iğneler batıyorum. Bu sırada tekrar arttırma işlemi yapacağız arkadaşlar. 4. gözeneğe batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum bakın. 4.'de bir sık iğne yaptım. 3 tane gözeneğe 3 adet sık iğne yapıyorum. 4. sık iğneyi yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. 4. sık iğneyi yapıyorum. Aynı gözeneğe tekrar sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde aralarda birer tane sık iğne
Dördüncülerde 2 tane sık iğne şeklinde arttırma yapalım bu sırayı. Robayı bu şekilde bir sırada arttırma işlemi, 2 sıra düz, bir sıra arttırma işlemi, 2 sıra düz şeklinde bir 14-15 sıra kadar örelim. Robadan sonra modeli yerleştireceğiz arkadaşlar. Yuvarlak robayı 2 sırada bir arttırmalarla bakın 14 sıra yaparak geldim. Zamandan kazanmak için ben kolların ayrımını da yaptım. Kısaca size nasıl ayrım yaptığımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yuvarlak robada kolları gövdeden ayırmak için son sıramızdaki sayıları sayıyoruz. Benim toplam 152 tane sık iğnem var son sıramda. Bu son sıradaki sık iğneleri sizin kaç tane ise onu 4'e bölüyoruz. 4'e böldüğüm zaman 38'er ilmek kalıyor. 38 ilmek önlerin toplamı, 38 ilmek bu kol, 38 ilmek arka, 38 ilmek bu kol olacak. Önleri hesaplayabilmek için de bu 38 ilmeği 2'ye bölüyoruz. 19 ilmek kalıyor. 19'uncuya işaret yapıyoruz. Bu şekilde işaret iğneleriniz yoksa bakın 19'uncuya farklı bir renk iple veya kendi renk ipiyle şu şekilde işaretler yapabiliriz. Önemli olan yerini belli etmek. Bakın bu şekilde işaretlerle kolların yerini işaretlediğimiz zaman modelimizi yerleştirebiliriz. Şimdi yerlerini belli ettiysek hep birlikte modelimizin yerleşimine geçelim. Hemen renkli ipimi alıyorum. Ben lila renkle çalışıyorum. Ebrulu bir ip bu. Sağlamlaştırmak için bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğin içerisine bir adet ikili trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın 1, 2 atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde hiç zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 atlayıp üçüncüye 2 adet trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğin içerisine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye 2 adet trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine tekrar 2 adet trabzan yapıyorum. 2 atlayıp üçüncü gözeneğin içerisine 2 adet trabzan, 1, 2 zincir, aynı gözeneğe 2 adet trabzan daha yapıyorum. Bu işaretli yere kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. 2 atladım. İşaretli yere geldik. Hemen çıkartıyorum onu. Artık kola geçeceğiz bu modelden sonra. 2 trabzan da yapalım.
Bakın ipi tığımın üzerine alıyorum. 2 tane, 1 2 atlayıp üçüncüye bir tane ikili trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine 2 adet daha trabzan yapıyorum. Burada işaretimizi şöyle belli edelim yine de. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın. Bu sefer kola geldik. Koldaki modellerin düz değil de volanlı durmasını istiyorum. Onun için 2 değil de bakın bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe geçiyorum. 1 çıkardım. 2 çıkardım. Üçüncüyü bekletiyorum. Kollarda üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Üçünü bakın üçüncüyü çıkardım. Ön parçalarda ikili trabzanlar yapmıştık. Kolun başlangıcında da ikili trabzan yaptım. Bundan sonra artık koldaki bütün modelleri üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın ipi bir defa tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğin içerisine batıyorum. 1 çıkardım. Bekletiyorum. 2 çıkardım. 3 çıkardım. Bakın boyu biraz uzun oldu diğer trabzanlardan. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine üçlü trabzan yapıyorum. 1 tığın üzerine alıyorum. 1 2 3 İpi tığın üzerine alıyorum. 1 atlıyorum. İkinciye 1 2 üçlü trabzan. Aynı gözeneğin içerisine tekrar üçlü trabzan. 1 2 zincir. Aynı gözeneğin içerisine tekrar üçlü trabzan. Bir üçlü trabzan daha yapıyorum bakın. Bu üçlü trabzanlarda 2 defada değil 3 defada trabzan elde ediyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 atlıyorum. İkinciye geçtim bakın. Üçlü trabzan uyguladım. İkinci üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekip aynı gözeneğe tekrar 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bu işaretli yere kadar bu şekilde üçlü trabzanlarımızı yapalım. İşaretli yere geldim. Kolun diğer tarafındaki bakın. İpi tığın üzerine aldım. 1 3 defa da çıkardım. 2 defa oldu. 2 zincir çektim. Üçlü trabzan yaptım. Bir üçlü trabzan daha yaptım. İşaretli yerdeki bakın bu işaretli yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, ikili trabzan. Kolu bitirmiş olduk böylece. İpi tığın üzerine alıyorum. 2 gözenek atlayıp bakın 1 2 atladım. Üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Artık arka bölümdeyiz. Arka bölümdeki trabzanları ikili trabzanlar yapıyoruz. 1 2 atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle şekilde bir kolumuzun nasıl göründüğüne bir bakalım. Bakın
volanlı bir görünüm elde ettik kolda. Devam edenleri 2 gözenek atlayıp üçüncüye trabzanlar yaparak bu işaretli, diğer koldaki işaretli noktaya kadar işlemimize devam edelim. Koldaki işaretli bölüme geldim bakın. Burada da yine bu işaretli yere bir ikili trabzan yapıyorum kolun başlangıcında. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı gözeneğin içerisine ikili trabzan yaptım. Bakın bir atlıyorum. İkinci gözeneğe üçlü trabzan yapıyorum. Bir aynı gözeneğin içerisine bir üçlü trabzan daha, bir iki zincir, aynı gözeneğe üçlü trabzan yapıyorum 2 adet. İpi tığın üzerine alıyorum, bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum, ikinciye üçlü trabzan yapıyorum, bir üçlü trabzan daha, bir iki zincir, üçlü trabzan. Üçlü trabzan yapıyorum yeniden. Bir iki zincir, aynı gözeneğin içerisine bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bir defa doluyorum ipi tığın üzerine, aynı gözeneğin içerisine 3 defa da çıkartarak trabzan yapıyorum. Bu koldaki modelleri de aynı diğer kolda yaptığımız gibi aralarda birer gözenek atlayarak üçlü trabzanlar halinde ön ile kolu ayıran bu ayrım işaretini yaptığımız yere kadar devam edelim. İşaretli noktaya geldim bakın. Artık ön parçaya geçiyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 2 tane ikili trabzan, bir iki zincir. Aynı gözeneğin içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Ön parçada bakın aralarda bir değil 2 tane gözenek atlayacağız. 1 2 atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir ikili trabzan daha, bir iki zincir, aynı gözeneğin içerisine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir iki atlayıp üçüncüye ikili trabzan, bir ikili trabzan daha, 2 zincir, 2 adet ikili trabzan daha yapıyorum aynı gözeneğin içerisine. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. 2 gözenek atladım, 2 adet trabzan yaptım, 2 zincir çektim, 2 adet trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum, zincir çekmiyorum. Bakın 1 2 atlayıp üçüncüye 2 adet trabzan yapıyorum. 1 2 zincir, 2 adet trabzan. 2 atlayıp yine model yapıyorum bakın. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sıra sonundaki son gözeneğe de bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimizin yerleşimini yaptık arkadaşlar. Bakın yuvarlak olarak görüntüsü bu şekilde. Şu işaretli yerleri birleştirelim, bir görelim.
Bakın robanın görüntüsü de bu şekilde. Beyaz ip ile işimiz bitti. Beyaz ipimizi kesebiliriz artık. Bakın çok şirin bir roba elde ettik arkadaşlar. Kol kısımları volanlı, yani fırfırlı duruyor. Gövde kısmında şimdi birleştirip gövdeyi elde ettiğimiz zaman daha belirgin olacaktır. Açık hali de bakın bu şekilde. Robayı bitirdik. Artık yeleğe kolları bırakıp gövde kısmıyla devam edeceğiz. Bakın hemen alıyorum. Bir zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkabilmek için. İlk trabzanımızın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. İlk modelimin bakın 2 zincir çektiğim bölümü vardı. Onun içerisine 2 adet trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı zincirin üzerine yine 2 adet trabzan yapıyorum. Yeleğimizin modeli bu şekilde devam edecek. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın zincir çekmiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modelin 2 zincirlik bölümüne trabzan yapıyorum. Bir trabzan daha yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğa 2 adet trabzan yapıyorum. Bu şekilde kol ile ön parçayı ayıran bu ayrıma kadar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bakın ön parçadaki modellerin üzerine modellerimi yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Kola geçeceğim artık. Bakın kolla gövdeyi ayıran bu ayrımdaki boşluk vardı. İki model arasındaki oraya bir adet trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Koldaki bütün modelleri atlayıp burada arka ile kolu ayıran ayrıma geldim. Bakın buraya yine bir tane trabzan yapıyorum. İki model arasındaki boşluğa. Bakın bu iki model arasındaki boşluğa bir trabzan yaptım. Ön ile arkanın bağlantısını kurdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Artık arkadaki modellere devam ediyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modelin içerisindeki 2 zincirlik bölüme geçiyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu diğer kol ile arkaya ayıran ayrımdaki işaretli yere kadar bütün modellerin üzerine, yani bu 2 zincirlik kısımlara 1 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam edelim. Arka bölümdeki son modelleri yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı yaptım. Bakın kol ile arkayı ayıran ayrım bölümüne geldim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki model arasındaki bu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Koldaki bütün bakın modeli atlayarak ön ile kolu ayıran
ayrımdaki bu işaretli yere geliyorum. İki model arasındaki boşluğa bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Artık ön parçadaki modelleri üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam ediyoruz. Modelleri ortasındaki 2 zincirlik boşluktan 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bakın son modelimde yaptım. Başlangıçtaki sıra sonundaki trabzanın üzerine bir adet trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Modelin üzerindeki bakın şu iki zincirlik boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklindeki modelimi yerleştiriyorum. Hemen bir sonraki modelin içerisindeki 2 zincirlik bölüme geçiyorum. Bakın boşluğa 1 2 zincir, 2 trabzan. Kol altına kadar bu şekilde modellerimizi yapalım. Kol altında bir tane model yerleştirmesi yapacağız arkadaşlar. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin içerisindeki boşluğa geçiyorum. 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Bakın kol altındayız. Kol altında bu geçerken oluşmuş olan gözenek var. Onun içerisine 1 2 trabzan yapmıştık ya. Bir kolda, bir arkada, bakın şu şekilde önle arkayı bağlantı yaparken birer tane trabzan yapmıştık. Onun arasındaki gözeneğe bir trabzan yaptım. 2 trabzan, 2 zincir, aynı gözeneğin içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Kol altında bir model daha oluşturmuş olduk. Hemen arka bölüme geçiyorum. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Diğer modele geçiyorum. 1 2 zincir, 2 trabzan. Diğer kol altına kadar bütün modellerin üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam edelim. Arka bölümdeki son modelleri yapıyorum. Yine diğer kol altına geldik. Burada da aynı şekilde bu kol altındaki gözenekten 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan yaptım. 2 zincir çektim.
Aynı gözeneğin içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön parçaya geçiyorum artık. 1, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sıra sonuna geliyorum. Son modeli yapıyorum sıra sonunda. 2 trabzan yaptım. 2 zincir, 2 trabzan. Son trabzana da bir adet trabzan yapıyorum. Modelimizi bir görelim. Bakın, artık bu işaretlerimizi de çıkartabiliriz. Bu şekilde yeleğimizin gövdesi bu şekilde devam edecek. Başka bir işlem yapmıyoruz artık arkadaşlar. Modellerin üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, bir sonraki modele geçip 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde modelimize devam edeceğiz. Bakın, kolları da volanlı ve fırfırlı durdu. Şu şekilde de bir görelim. Yerleşmesi bu şekilde oldu modelimizin. Yeleğin örgüsünü artık istediğimiz ölçüye gelesiye kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Yeleğimizi gerekli ölçüsünü örüp gelelim arkadaşlar. Benim yapacağım yelekte yelek boyunun ölçüsünü bitirerek geldim arkadaşlar. Bakın, bu kadar bir yelek boyu yaptım. Hemen ölçüyorum. Roba altından itibaren 18 santim. Artık örgü boyunu bitirdim. Şimdi bu yan sırasında bakın, ipim örgümün bu tarafında kaldı. Şu şekilde sık iğne şeklinde bir sıra gidelim ön patlardan. Ön patlardan sık iğne giderken bu boş olan trabzanların olduğu yere bir defa batıyorum. Bakın, bir zincir çekerek döndüğümüz sıralar vardı. Oralara bu noktaya batıyorum. Hemen bir de yanındaki noktaya batıyorum. Boşluğa bir sık iğne batıyorum. Hemen bakın, gördüğüm bütün gözeneklere birer defa batıyorum. Bakın, beyazın bittiği lilaya geçtiğimiz bölüme geldim. Burada bu rengi bırakıyorum. Beyaza geçiyorum artık. Şu şekilde bir ipi sabitleyelim. Hemen gördüğüm, bakın, gözeneğin içerisine beyaz ile bir tane battım. Yanındaki gözeneğe batıyorum. Buraya düğme için
ilik yeri yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine batarak bir tane ilik şekli oluşturdum. Bu çektiğimiz zincir sayısını dikeceğimiz düğmeye göre ayarlayabiliriz arkadaşlar. Düğmeniz hazırsa elinizde, bakın, zinciri çektikten sonra şu şekilde düğmeyi geçirin. Eğer geçiyorsa ilik sayısı tamamdır. Eğer büyükse 5 zincir, bunu 4 zincir olarak da çekebilirsiniz. Hemen yanındaki gözeneğe batıyorum sık iğne şeklinde. Yakanın bu başlangıcında bir düğme için ilik daha yapacağız arkadaşlar. Bakın, uç noktaya geldim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar aynı gözeneğe batarak bir ilik daha oluşturdum. Boyun çevresine geliyoruz. Bakın, boyun çevresine dönüyoruz artık modelde. Gördüğüm bu ilk gözeneğe batıyorum. Başlangıç ipimiz var. Onu da içten götürelim. Yeleğin temiz bir görüntüsü olsun diye. Gördüğüm bütün gözeneklere sık iğne şeklinde batıyorum. Boyun çevresini bu şekilde çevirelim. Bakın, robanın bu kısmında beyazın bittiği yere kadar beyazla sık iğne şeklinde devam edelim. Bakın, beyaz ile de yeleğin beyaz olan roba kısmının ön patlarını ve boyun çevresini tamamen sık iğne şeklinde yaparak beyaz robanın bittiği noktaya geldim. Burada yeniden lila rengimize geçeceğiz arkadaşlar. Bu ipimizi buradan keselim. Daha sonra bunu iğnenin yardımıyla bu iç kısımdan geçirip temiz görüntü elde edebiliriz. Lila rengimize geçiyoruz. Burada sabitliyorum. Beyazı bırakıyorum burada. Bakın, bu lila renginin olduğu yere sık iğne şeklinde sık iğnelerime devam ediyorum. Burada bıraktığımız bu beyaz ipleri yine iğnenin yardımıyla bu iç kısımdan geçireceğiz arkadaşlar. O şekilde bırakmıyoruz. Bakın, ön patlardaki lila renk ile de sık iğnelerimi bitirdim. Modelin üzerine devam ediyorum. Etek ucunda da aynı şekilde bu kenarlarda uyguladığımız çevirme işlemini yapalım. Görüntüsü daha düzgün duruyor.
Bakın gördüğüm gözeneğe battım. Zincirlik bölümün içerisine batıyorum. Bir defa daha batıyorum. 2 defa battım. Hemen trabzanın üzerindeki gözeneğe battım. Yanındaki gözeneğe batıyorum. İki modelin arasındaki boşluğa batıyorum bakın. Trabzanların üzerindeki gözeneklere ve bu iki model arasındaki boşluğa birer defa batıyoruz. Model ortasındaki zincirlerin içerisine de ikişer adet sık iğne şeklinde çevirelim. Siz başka şekilde de çevirmek isterseniz çevirebilirsiniz. Ben bu şekilde sade bir görüntüsü olsun istiyorum. Bakın bütün gözeneklere batarak bu şekilde bir görüntüyü elde edelim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Etek ucu bitince yeleğimiz de bitmiş olacak arkadaşlar. Etek ucundaki son modeli de yaptığım sık iğne şeklinde bakın. Başladığımız noktaya geldik, yakanın ön patın. Orada kaydırma tekniğiyle şu şekilde yapıp sıramı kapatıyorum. İpimi buradan kesiyorum artık. Yeleğimizin örgüsünü de bu şekilde bitirmiş olduk. Görüntüsüne hemen bir bakalım. Beyaz ipimizi de keselim. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi çok şirin bir prenses yeleğimiz oldu. Düğmelerini de dikelim, bu ilik yaptığımız yerlerin tam karşısına gelecek noktaya bitmiş haliyle bu ipleri de iğnenin yardımıyla içlerden geçirerek bitmiş haliyle gelelim. Yeleğimizin düğmelerini de dikerek geldim arkadaşlar. Bakın çok şirin oldu. Çok şık oldu. Kollarındaki bu pervaz görünümü de ayrı bir renk kattı yeleğimize. İki renkten güzel bir yelek yaptık. Bakın iliklerini şu şekilde açmıştık. Birit halinde. Geçirmesi de kolay. Hemen size bitmiş haliyle bir ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından ölçüsü bakın 23 santim. Yuvarlak olduğu için bu ölçü biraz küçük görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde ölçtüğümüz zaman bakın en uzunluğu 29 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Robadan itibaren 19 santim bitmiş hali. En uç noktadan etek ucuna kadar olan yüksekliğini ölçüyorum. Bakın 29 santimde yüksekliği var. Tam yüksekliği yeleğimizin. Bu şirin ve güzel yeleği benimle birlikte yapan arkadaşların ellerine sağlık. Yapacak olan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Yapması çok kolay olan ve çok şık bir yelek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Anlatımımı beğendinizse lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.